Öncelikle implant diş eksikliklerinin tedavisi için kullanılan suni diş kökü dediğimiz titanyum vidalardır. İlk çıktığı dönemlerde, yani bundan bir 20-30 sene öncesinde çok pahalı bir tedaviydi. Teknoloji çok yeni bir teknolojiydi. Ama geldiğimiz noktada günümüz teknolojisinde çok rahat uygulanabilir, çok kolay üretilebilen bir malzeme olduğu için ve üreten firmaların sayısının her geçen gün daha da artmasından ötürü implant artık çok uygun bir tedavi haline geldi. İmplant 1960'lı yıllarda üretilen ve yaklaşık 50-55 senedir sürekli teknolojisi yenilenerek, sürekli yenilikler katılarak günümüze gelmiş olan bir teknolojidir, bir tedavi alternatifidir. Bu kadar süre içerisinde kullanılan birçok materyal içerisinden titanyumun en sağlıklı olduğu, çok uzun ömürlü olduğu ve implant tedavilerinde titanyum materyalinin çok uygun olduğu kanıtlanmıştır. Tabi bu 20-30 senelik deneyim, 50 senelik deneyimimle birlikte bu teknoloji üzerinde bir takım çalışmalar olmuş ve şu anki günümüz teknolojisinde kullanılan implantlar yaklaşık 20-30 senedir güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. Bu implantların temel özelliği titanyum olmaları, pürüzlü yüzey olmaları ve belli standart ölçüleri vardır. Bu ölçülerde olmalarıdır. Bunun haricindeki kullanılan implantlar açıkçası çok güvenilir implantlar değildir. Günümüz teknolojisinde implant kesinlikle ağrısız, kesinlikle sıkıntısız bir tedavi alternatifidir. 3 boyutlu tomografi dediğimiz bir görüntüleme yöntemi var. Bu görüntüleme yöntemiyle kemiğin içerisindeki kalınlığı, kemiğin en sağlam olduğu yerleri birebir tespit edebiliyoruz. Ve dolayısıyla bundan emin olduğumuz için ameliyat öncesinde diş etini kesmeden kemiği kapalı teknikle dediğimiz implant yöntemiyle dikişsiz, kanamasız bir yöntemle rahatlıkla yapabiliyoruz. Ve kullandığımız cihazlar bundan 8-10 sene öncesinde veya 15 sene öncesinde kullandığımız cihazlara göre daha hassas çalışan, daha az titreşimle, kemiğe daha az zarar veren, çevre dokulara daha yumuşak hareketlerle implantı yerleştirmemize sağlayan çok uyumlu teknolojik cihazlar sayesinde bu hiçbir şekilde ameliyat sonrasında da ileri günlerde de ağrı hissedilmemektedir. İmplant tedavisinden sonra bir bekleme süresi vardır ama bu implantın tipiyle ve yapılacak olan kemikle de alakalıdır. Bazı durumlarda biz kemik el verdiği durumlarda implant ve dişi aynı zamanda yapabiliyoruz ama çoğunlukla implant tedavisini yaptıktan sonra kemiğe implantı yerleştirdikten sonra minimum bir 3 ay bekleme sürecimiz oluyor. Bu biraz da implant yapılacak olan yerdeki kemiğin kalitesiyle, kullanılacak olan cerrahi işlemle de alakalı. Ama implant yapılır yapılmaz da sabit dişlerini taktığımız hastalarımız illaki var. Bundan belli bir zaman öncesine kadar biz implantı yaptıktan sonra hastalarımıza 1 ay 2 ay dişsiz kalmalarını söylüyorduk. Daha sonrasında bir geçici diş yapıyorduk. Bu geçici dişle bir 3-5 ay daha idare ediyorlardı. İmplantı yaptıktan 6 ay sonra hastalarımızın dişlerini yapabiliyorduk. Ama günümüzde kullandığımız implant, yeni çıkan teknolojik cihazlar artı 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle biz implantı yaptığımız gün akşamında veya implantı yaparken beraber kişiye kalıcı veya sabit veya hareketli geçici dişlerini rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani bizim şu an implant tedavisi uygulayıp da geçici dişini takamadığımız hasta grubumuz kalmadı. Bu 3 aylık 4 aylık süre içerisinde kişinin implantlarına göre, kemik yapısına göre yapacak olduğumuz geçici diş çoğunlukla sabit olabiliyor. Çok nadir durumlarda takıp çıkarılan geçici protez veriyoruz hastalarımıza. Ama mutlaka geçici protezleri oluyor. Dişsiz göndermiyoruz. Diş çekilir çekilmez çoğunlukla implant yapıyoruz. Bu açıkçası bizim severek yaptığımız ve isteyerek yaptığımız bir tedavi alternatifi. Çünkü diş çekimi olduktan sonra o bölgede kemikte bir rezorpsiyon dediğimiz, yani erime ortaya çıkar. Ama bu diş çekim soketinin içerisinde, yani dişi çektiğimiz kökün yuvasına implantı yerleştirdiğimizde, ki zaten kullandığımız implantlar kök yüzeyi formunda, onun şeklini taklit eden implantlardır. Oraya uygun implantı yerleştirdikten sonra iyileşmenin daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Ama bazı durumlarda, yani o bölgede çok yaygın bir kist varsa, dişin kökünde bir iltihap varsa veya bir enfeksiyon varsa implantı aynı zamanda yapamayabiliyoruz. Ama enfeksiyon olduğu durumlarda da hastalarımızdan çok sık gelen bir sıkıntı. Diş köklerinde iltihap varsa buraya aynı anda ameliyatta implantlar yapılabilir mi diye. Tabii ki lazer teknolojisi kullanılıyorsa ve o bölgeler detaylı bir şekilde ameliyat esnasında temizlendiğinden, enfeksiyonun tamamen giderildiğinden emin olabiliyorsak rahatlıkla implant yapılabilir. Ve çok da fazla diş çekim soketine, diş çekilir çekilmez implantlarını yaptığımız hastamız var.